Türkiye'nin yarısı kadar bir ülkede neredeyse 2 katı daha fazla insan yaşadığını biliyor muydunuz? Burası Japonya. Dünyanın bir köşesinde kocaman bir ada. 122 milyon insanın birlikte yaşadığı, düzeniyle, teknolojisiyle, kendi sessizliğiyle apayrı bir dünya. Japonya'yı karış karış gezdim. Bambus ormanlarını gördüm, tapınaklarını gezdim. Herkesin ayılıp bayıldığı kavşakları geçtim. Yemeklerine baktım, bazen de yiyemedim. Ve şimdi gezimin ilk durağındayız. Burası Tokyo. Nani? Let's go! JY22. Tokyo'ya 15 saatlik bir yolculuktan sonra vardım. Haneda Havalimanı'ndan inip Shinagawa'ya geldim. Burada Sengakuji'de kaldım. Shinagawa küçük ama merkezi bir bölge. Şöyle düşünün, alan olarak Üsküdar kadar bir şey ama burada Kayseri kadar insan yaşıyor. Oy oy oy, matte matte. Shibuya, Tokyo'nun merkezlerinden birisi diyebilirim. Toprağı Kadıköy kadar olabilir ama burada Kırşehir kadar insan yaşıyor. Dünyanın en kalabalık ve en büyük şehirlerinden birisinde Tokyo'dayız. Burası Japonya'nın başkenti. Sadece Japonya'nın değil, anime kültürünün de başkenti. Ben buraya gelmeden önce hayalimdi. Dragon Ball Z, Kika'lardan başlayarak Sailor Moon'lar, Digimon'lar, Pokemon'lar. Ben de bunlarla yetiştim. Dolayısıyla hep buraya gelmek hayalimdi. Burası Shibuya Kavşağı, dünyanın en kalabalık yaya geçidi. Günde 1,5 milyon insan burada geçtiğini biliyor muydunuz? İnsanlar sırf bu kavşağı görmek için geliyor. Televizyonda, dizilerde devasa görünüyor. Burayı gördüğümde dedim ki 2 adımlık bir yermiş, çok da büyük değilmiş. 2 adım tabii ki biraz abartı. Gelin adımları bir sayalım, merak ettim. Evet, başlıyoruz. 1, 2, 3, 4... 21, 22, 23, yani 2 adımlık değil 23 adımlık yolmuş. Bu etrafta bulunan o bütün mağazalarda, binalarda hep böyle camlı olduğu için insanlar sırf resim çekmek için çıkıyorlar oraya, cama böyle dikiliyorlar. Yani insanlığın geldiği durum bir kavşak için. Ama doğruyu söyleyeyim, ben buraya ilk geldiğimde dedim ki aha işte burası Tokyo, iyi ki gelmişim. Shibuya'da belki de en meşhur yapılacak şeylerden birisi Super Mario Kart sürmek. Küçük Mario Kartlarla yaklaşık 80 euro civarında bir saatliğine Tokyo'yu gezebilirsiniz. Tokyo'ya gelirseniz ilk yapmanız gereken şey internet. Çünkü bu şehir devasa. Ben daha Japonya'ya gelmeden eSIM hattı ayarladım. İnternet olmazsa olmazım. Google Maps ve yapay zeka olmasaydı gerçekten kaybolabilirdim. Yalan değil ha, Ayrıca mutlaka kendinize bir Suica kartı ayarlayın. Bunu Japonya'ya uçmadan da yapabilirsiniz. Metroda, otobüste, süpermarkette VIP diye ödeyebiliyorsunuz. チャージする金額お支払い方法をお選びください。お支払い方法をタッチ音が鳴るまで電子レンジからお受け取りください。お取り忘れに Her seferinde bilet almakla uğraşmıyorsunuz. Kredi kartınızla ve nakitle ödeme imkanınız var. Ama Suica kartı benim için çok daha avantajlı oldu. Görüyor musunuz? Sıraya girmişler. Trene girme sırası. Evet. Niye öne geçiyoruz anlamadım ama egal geçiyoruz. Niye? Aha. Yuh artık. En kısa sürede Tokyo'da gezebileceğim en önemli merkezleri gezmeye çalıştım. Tokyo kocaman bir şehir ama ben haritayı şöyle 5'e böldüm. Shinagawa, Shibuya, Shinjuku, Chiyoda ve Taito. Siz olun, Tokyo'ya gelirseniz bu semtlere güzelce vakit ayırın. Çünkü Tokyo'yu gezmek hiç de kolay değil. Hem büyük hem de her köşesinde başka bir dünya var. Shinagawa, Haneda Havalimanı'na en yakın bölgelerden biri. Biz burada Appa Oteli'nde kaldık. Ulaşım açısından süper bir merkezdi. Shibuya, Tokyo'nun kalbi. O meşhur kavşağıyla herkesin fotoğraf çektirdiği yer. Arigato. Shinjuku, şehrin alışveriş ve eğlence merkezi. Godzilla'lı binası, dev dijital kedisi, tam bir turist hotspotu.
Chiyoda bölgesinde ise Akihabara var. Anime hayranları için olmazsa olmaz. Hatta istasyon bile anime temalı. Taito bölgesinde ise Ueno Park, pandaların bulunduğu hayvanat bahçesi ve Japonya'nın en eski tapınağı olan Sensoji Tapınağı var. Yani Tokyo'ya kısa süreliğine gelseniz bile bu 5 bölgeyi muhakkak görün. Shibuya'dan sonra yönümü Shinjuku'ya çevirelim. Bence Tokyo'nun ikinci kalbi burası. Shinjuku istasyonundan yaklaşık 10 dakikada o meşhur kedili binada ve Godzilla'lı gökdelenin öndesiniz. Şimdi kediye bakacağız ve Godzilla olan binayı göreceğiz. Bakalım o kadar yürüdüğüme değdi mi size göstereceğim ve dürüstçe sansürsüz fikrimi söyleyeceğim. Rengarenk panolar, koca koca ekranlar, tam bir enerji patlaması. O kadar yürüyorsunuz ki düzgün bir ayakkabı almanızı tavsiye ederim. Unuttunuz mu? Hiç sorun değil. Japonya bence çok pahalı ama ayakkabı konusunda inanılmaz avantajlı. Almanya'da 100 euronun altında bulamadığınız ayakkabılar burada neredeyse yarı fiyatı. Burada o meşhur kediyi ve Godzilla'yı görmeye geldim aslında ama yolun üstünde Onitsu Taiga'yı gördüm. Ayakkabıyı almaya da hep almak istedim. 14.000 yen yani 80 euro. 2 katı yani Almanya'da. Bu yüzden burada almak gerçekten çok karlı. Yabancı olduğunuz zaman pasaportunuzu verdiğiniz zaman da vergiden de düşüyor. Evet, şu an bu aynı ayakkabı Almanya'da tabii kahverengi olduğu için olabilir. 90 euro civarında. Buradaki fiyatsa 65 euro. 20 eurodur bence. Ne diyorsunuz? Zamanında herkesin deli gibi aldığı ayakkabı burada 14.000. Pumalar Almanya'da alacaktım 120 euroya. 120 euro alacaktım. Burada 80 euro. Kas. O kadar uygun ki bir de orijinal yani sahte değiller. Daha geçen 120 euro verdiğim New Balance'lerim burada 73 euroya denk geliyor. Neredeyse yarı fiyatı yani. Evet arkadaşlar burası o kadar nemli ki yani saçımı istediğim gibi yapayım. Durmuyor. Çok sıcak, çok aşırı böyle Antalya havası var. Yani hangi tarafa gidelim? Sol mu, sağ mı? Kaç tane yaya geçidi var bakalım. Hah gördüm kediyi. Miyav miyav diye buldum. Çünkü ismini bilmiyordum. Sonra Bağdat bulunurmuş. Ben de miyav miyav diyerek buldum. Uyuyor. Yani inanabiliyor musunuz? İnsanlar sırf bu kediyi görmeye geliyor. Onlardan biri de benim. Neden? Geldim. Ne oldu? Bakalım ne olmuş? Gördüm. İyi, güzel. Öyle bir akım vardı. Bavulumu gör, bak geziyorum, bavulumu gör. Kitap okuyorum, bak kitabımı gör. Bak Tokyo'yu geziyorum. Tokyo'yu gör. Ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Şimdi bayağı bir yoruldum ya geze geze. Burada böyle dışarıda duran bir kafe, oturayım da hadi biraz dinleneyim diyemiyorum. Şöyle mesela restoran var ama içine girmem gerekiyor. Dışarıda oturayım da keyfini çıkarayım yok. Buralar da güzel bakın. Wow. Nerelere geldim bakın. Cool. Wow. In this area, there are yukarıda. and establishments that overcharge customers. Evet, For Dr. your Square. safety, beware of touts. Gelin yemek fiyatlarına da bir bakalım. Burada böyle bir sushi tabağı 2, 4, 6 tanelik 1500 civarında. Neredeyse 10 euro değil. Onun altındaki işte onigiri maki, wagyu biliyorsunuz eti. O da 1500. Size çok açık söyleyeyim ne olduğunu bilmiyorum. Tamam bu restoran olduğu belli oluyor çünkü resim var ama o yandaki ne belli değil. Şöyle bir geziyoruz. Bu Omoide Yokocho'ya gelene kadar doğruyu söyleyeyim. Şöyle köprü altında evsiz barksız insanların yanından geçiyorsunuz. Normalde gece vakti gelin buraya dediler. Çünkü çok böyle turistik bir hotspot diyerekten akşam vakti buraya gelmemeyi tercih ediyorum. Burası böyle tipik Japon yiyeceği var. Hepsi minimalist. Evet şimdi mesela işim halloldu. Peki otelime nasıl geri döneceğim? Otelime dönmek için öncelikle ChatGPT'den evime nasıl dönerim diye yazıyorum.
O da bana nereden dönmem gerektiğini bana söylüyor. İşte bu kadar basit. Sonra Google Maps'e yazıyorum. Ve şimdi öncelikle Shinjuku istasyonuna git diyor. Oradan nereden, hangisine binip nereden nereye geçmem gerektiğini her şeyi yazıyor. Google Maps her zaman %100 doğru göstermiyor. Bazen metro hatlarını yanlış hesaplıyor. Ben Shibuya'dayken Tokyo Camisi'ne gitmek istedim. Google Maps'e yazdım ve bana 1 saatlik yol süresi gösterdi. Meğer cami Shibuya bölgesindeymiş ve 1 saat sürmüyormuş. Tokyo Camii'ye mutlaka uğrayın. Arigato. Oy oy oy, matte matte. Sonraki durağım Akihabara. Burası Chiyoda semtinde. Anime, oyun, teknoloji, Japonya'yı Japonya yapan her şey burada. Beni de Japonya'yı getiren işte bu ya. Çocukluğumdan beri ben de anime filmleriyle büyüdüm. Anime seviyorsanız, elektronik eşya arıyorsanız, retro oyun mağazaları arıyorsanız tam merkezindesiniz. Burada gördüğünüz gibi sağlı sollu her yer rengarenk. Çok güzel. Ben çok beğendim burayı. Özellikle gece gelince acaba ışıltı ışıltılı nasıl olabilir diye düşünüyorum. Kat kat mağazalar, figürler, maskotlar, neon tabelalar, binalarda anime çizimleri. Geldim. Hah, buldum. Evet, yeğenlerimin Nintendo Switch oyunları arıyorum. Almanya'da 50 euro olan oyunlar burada yaklaşık 30 euro. Kullanılmış Nintendo Switch oyunları ise yarı fiyatına. Ve inanır mısınız iPhone bile burada Almanya'dan daha ucuz. Neredeyse 400 veya 500 euro fark yapıyor. Evet, bana en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi elektronik eşyalar burada daha mı pahalı, daha mı uygun? Onları karşılaştırır mısın? Ben iPhone almak istedim kendime, yeni bir iPhone. Onu bakmaya gideceğiz. Ama önce bulmamız gerekiyor. Tokyo o kadar büyük ki tek bir video sığacak gibi değil. O yüzden ilk bölümden şimdilik bu kadar. İkinci bölümde sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım. 190.000 yen, onun fiyatına bakıyoruz. Önce sipariş veriyorsun, öyle giriyorsun, paranı da burada veriyorsun. Yumurta peynir bölgesi var. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.